Merhabalar, örgü anneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere yapılışı kolay ve çok çabuk ilerleyen güzel bir örnek hazırladım. Bu örneği bebek, çocuk ve yetişkin istediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğimize yakından bakalım. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada örnek 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben yine örnek üzerine göstereceğim. Örneğimiz buraya kadar 8 ilmek. Ben size anlatım yaparken iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 16 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 18 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen geçelim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. İpimi arkaya alıyorum ve 2 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum. Tekrar 3 tane ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 ters. Ve burada iki motif birleştiği zaman arada 6 tane tersimiz oluyor. 3 tersten sonra yine ipimi arkaya aldıktan sonra 2 tane ilmek örmeden sağ şişme alıyorum ve 3 ters. Kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve ikinci sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz gördüğüm ilmekleri düz örüyorum. Ve örmeden aldığım bu 2 ilmeği ise ters olarak örüyorum. Düz gördüklerim yine düz. Örmeden aldığım 2 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Sonda kalan 3 düz ilmek ve kenar ilmeği. Örneğin ön yüzünde ve 3. sırasında kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2 tane ters örüyorum ve bir tersi bırakıyorum. 1 2. İpimi arkaya alıyorum. Burada bir düz ve bir tersin yerini değiştireceğiz. Düz ilmeği sağa doğru, ters ilmeği de sola doğru. Öndeki ilmeği atlıyorum. Düz ilmeği sağa doğru alıyorum. Ters ilmeği de sola doğru. Örmeden almış olduğum, daha önce örmeden almış olduğum bu düz ilmeği yine örmeden sağ şişimde bırakıyorum. Arkasındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sol taraf için de aynı şeyi yapıyoruz. Öndeki ilmeği atlıyorum. Arka taraftan ters ilmeği alıyorum. Düz ilmeği sola doğru, ters ilmeği de içe doğru aldıktan sonra bu ilmeği düz olarak örüyorum ve düz ilmeği örmeden sağ şişe aktarıyorum. İki motif arasında 4 tane ters. Burada yine bir ters bıraktım ikinci motif için. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeği yine sağa, ters ilmeği de sola doğru yer değiştirdim. Düz ilmeği örmeden sağda bıraktım. Arkasındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sol taraf için de aynı şeyi yapıyoruz. Düz ilmeği sola, ters ilmeği sağa doğru yer değiştiriyorum. Ters ilmeği düz olarak örüyorum ve düz ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. Ve sonda kalan 2 ters ilmek, kenar ilmeği. Örneğin arka yüzünde ve 4. sırasında kenar ilmeğini aldıktan sonra düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Ve 2 ters var burada. Ters ilmekleri de ters olarak örüyorum.
Yine örmeden aldığım ilmek ters olarak örüyorum. Düzleri düz. Örmeden aldığım ilmeği ters. Tersleri ters. Örmeden aldığım ilmeği ters. Ve sonda kalan 2 düz ilmek. Ve kenar ilmeği. Ön yüzde ve 5. sırada ilmeklerin yerlerini değiştirmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum ve bir tersi yine bırakıyorum. İpimi arkaya aldım. Düz ilmekle ters ilmeğin yerini sağa doğru değiştiriyorum. Düz ilmeği yine örmeden sağda bıraktım. Arkada 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ortada 2 tane düz ilmek var. Bunları yine düz olarak örüyorum. Sol tarafa geldik. Yine bir düzle bir tersin yerini sola doğru yer değiştiriyorum. Tersi yine düz olarak örüyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişe aktarıyorum. İki motif arasında 2 tane ters. Yine ipimi arkaya aldım. Bir düz ve bir tersi sağa doğru yine yer değiştiriyorum. Düz ilmeği örmeden sağ şişte bırakıyorum. Arkadaki ilmeği düz örüyorum. Ortada 2 düz. Yine bir düz ve bir tersi sola doğru yer değiştiriyorum. Ters ilmeği düz olarak örüyorum. Ve düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Sonda kalan bir ters ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Ön yüze ve 7. sıraya geldik. Bu sıramızda da ilmek değiştirmelerine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düze bir tersi yine yer değiştiriyorum. Düz ilmeği örmeden yine sağ şişte bırakıyorum. Arkadaki ilmeği düz örüyorum. Ortada 4 tane düz. 1, 2, 3, 4. Yine bir düz ve bir tersi sola doğru yer değiştiriyorum. Ortaya aldığım ters ilmeği düz örüyorum ve düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. İkinci motife geldik. Yine bir düz ve bir tersi sağa doğru yer değiştiriyorum. Yine düz ilmeği örmeden sağ şişte bırakıyorum. Arkadaki ters ilmeği düz örüyorum. Örneğin ortasındaki 4 düz ilmek. Bir düz ve bir tersi sola doğru yer değiştiriyorum. Ters ilmeği düz olarak örüyorum ve düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Kenar ilmeği. Arka yüzde ve 8. sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örmeden almış olduğum ilmek ve bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramızı bitiriyoruz. Arka yüzü ördükten sonra örneğimizi önlü ve arkalı olarak toplamda 8 sıra örerek bitirmiş olduk. 8. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi tekrar göstermek istiyorum. 1. sıraya dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 3 tane ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. 2 ilmek örmeden sağ şişe alıyorum. Tekrar 3 tane ters. Bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için 3 ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek örmeden alıyorum. 3 ters.
ve kenar ilmeği. Bir üst motife geçişimiz de bu şekilde. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.